Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Etimiz hazır ve içine giriyor. 52 derecede almak önemli, yoksa... Vay. Aldım. Bakalım, ilk ben deniyorum. Güzel. Bugüne kadar hala 1500 like'a ulaşamadığımız için kendisi yine kamera arkasında. Sadece etle dayanamayıp tek başıma bir parça götürmüştüm. Dedesi de çaktırmadan katmıştım. Demek ki 1-2 dakika yok olsam şu tabağı da aradan çıkartacaktınız. Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte dana noir rostosu hazırlayacağız. Noir aslında baktığınızda dananın et kesimleri içinde çok popüler bir et değil. Yani sadece noir olarak tarif Türk mutfağında, dünya mutfağında da aynı şekilde aslında çok fazla tarif yok. Çünkü noir but bölgesinden elde edilen bir et türü. Yağsız bir et, kemikli bölgelere uzak bir et, dolayısıyla lezzetsiz, sert bir et, pişirmesi zor bir et. Bu nedenle çok tercih edilmiyor. Bizim mutfağımızda da aslında baktığınızda daha çok kasaplarda yağsız kıyma istediğiniz, yemeklik kıyma istediğinizde kasapların kullandığı bir bölge. Noir'lı tarif olarak çok fazla örnekle karşılaşmıyoruz. Bugün aslında noir'ın kullanımı ile ilgili de bir örnek paylaşmak istedim. Noir baktığınızda bugün ucuz et türlerinden bir tanesi. 65-75 TL bandında Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı 1 kilo noir alabilirsiniz. Antrikotun fiyatı 100-105 lira, 110 liraya kadar çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Pirzolanın fiyatı 140 liralar civarında. Aslında çok hesaplı diğer etlere göre. İşte 8-10 kişilik bir davet verdiğinizde salgından sonra ya da salgını bırakalım. 4 kişilik bir aile için küçük bir ziyafet yemeği hazırlamak istediğinizde 1 kilo noir alıp aslında çok lezzetli bir tabak elde edebilirsiniz. Noir dananın but bölgesinden çıkan 6 farklı kesimden biri. Bildiğiniz gibi dananın but bölgesinin alt kısmında incik, hemen üstünde tranche noir, contre noir, onun üstünde de sokum var. Sokum bölgesiyle orta bölgenin hemen önünde yer alan ve şekli itibariyle o şekilde isimlendirildiğini düşündüğüm yumurta da yine aynı şekilde but bölgesinde yer alıyor. But aslında bizim mutfağımızda çok matah tercih edilen, çok popüler bir et değil dediğim gibi. Ülkemizde budu budala yer diye bir laf bile var. Aslında nedense dememek lazım, mantığını anlamak basit. Çünkü sert oluyor but etleri. Çok hareketli olduğu için, yağsız ve kemikten uzak etler olduğu için but etleri çok lezzetli etler değil. Bununla beraber ben şöyle düşünüyorum, hep söylerim. Doğru pişirilirse, doğru garnitürlerle zenginleştirilirse aslında her et lezzetli bir yemeğe dönüştürülebilir. Bugün noir tarifini paylaşmaktaki amaçlarımdan bir tanesi de bu. Farklı bir pencere açmak için Meatflix'te yola çıkmıştık. İşte bugün o pencerelerden yepyeni birini açmaya gayret göstereceğiz. Yeni tarifimize hoş geldiniz. Meatflix'in yeni bölümü bu hafta buradan başlıyor. Bugün kullanacağımız noir parçamız bu. 2 kiloluk güzel bir parça var elimde. Ben bunu düveden aldım. Aslında noir'ı böyle bütün olarak bulmak da çok kolay değil. Hani biraz kasap dolaşmanız lazım. Hatta ayırtmanız lazım. Sipariş vermeniz lazım. Anca öyle gelebiliyor. Ben bunu düveden aldım. Düve aslında son dönemde gelişen et sağlayıcılardan bir tanesi. Noir ararsanız, bulmakta zorlanırsanız sizlere kolaylık olsun diye paylaşıyorum. Düve İstanbul içinde bir gün önce verdiğiniz siparişi hemen ertesi gün soğuk zincirle dağıtım yapabilen araçlarıyla sizlere ulaştırıyor. İyi ete, güzel ete ulaşabilmek için düve gerçekten çok faydalı. Büyük bir çaba içindeler. Özveriyle yapıyorlar işlerini gördüğüm kadarıyla. Buradan da düveci kardeşlerimize, düvede çalışan arkadaşlarımıza selam olsun. Aslında bugün yapacağımız şey, etimizi hazırlarken çok fazla bir şey yok. Esas numaramız pürede. Eti önce zeytinyağı ile kaplayacağız her zaman yaptığımız gibi. Ardından da tuz ve karabiberle döküm tavaya götüreceğiz yukarıya. Önce şöyle biraz masajlayalım. Bu arada şunu söyleyeyim, ben bir aydan fazla, hatta 35-40 güne yakın bunu vakumda dinlendirdim. Islak dinlendirme yaptım. Dolayısıyla yumuşadı. Normalde çok daha serttir noir. Dinlendirmezseniz çok iyi performans alamayabilirsiniz. Yani vakumlamak o bakımdan önemli. Şöyle biraz masajlayalım, yağlayalım. Önce biraz karabiber. Kısımlarında ihmal etmiyoruz. Bol karabiber. Tabii tuz. Bu büyüklükte bir et çok fazla tuz alabilir, tuzu kaldırabilir. Güzelce tuzlayacağız. Bolca tuzladık, bolca karabiberledik. Tuz
aslında sadece eti lezzetlendirmekte değil, mühürlerken dışında bir krast oluşmasında, bir tabaka oluşmasında da bize yardımcı olacak. Etimiz hazır. Artık yukarı gidelim. Döküm tavada bunu güzelce mühürleyeceğiz. Sonrasında da fırına atacağız. Ardından da patatesimizi yapmaya başlıyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet, sıra geldi noir'ı mühürlemeye. Şöyle gastronomun içinde getirdim. Tavayı ısıttım. Karp'ın döküm tavasını kullanıyoruz bugün. Karp'ın döküm tavasını iyice ısıttım. Etimiz hazır ve içine giriyor. Her tarafını güzelce mühürleyeceğiz. Bir tarafını mühürlemeyeceğim. Tek bir tarafı kaldığında içeriye tereyağlar girecek, biberiye girecek, sarımsaklar girecek ve o haliyle fırına götüreceğiz. Karp'ın bu tavasını ilk defa kullanıyorum. Bu aslında normalde mangalda kullanmak için yapılmış bir tava ama merak ettiğim için, deneyimlemek istediğim için bugün kullanmak istedim. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Etin iki ucunu da aynı şekilde mühürlüyoruz. Bu kısımda biraz maşayla yer çekimine karşı durmasına yardımcı olmak gerekiyor. Evet, etin her tarafını mühürledik. Sadece bir tarafı hariç gördüğünüz kısım bakın kırmızı. Orayı ateşe değdirmedim. Şimdi orayı alta getireceğiz ve tereyağı içeri girecek. Tereyağı oradan alabilmesi için bir kısmını, bir yönünü mühürlemiyoruz. Tereyağlarımı atıyorum. Tereyağın yanması saniyeler meselesi. Altını biraz kıstım. Orta sıcaklığa getirdim. Şöyle birkaç dal biberiye ekliyorum. Kırdığım, yani içine açtığım 10-12 diş sarımsak da yine içeri girdi. Harika. Şimdi biraz mantolama yapacağız. Altı da üstü de her tarafı faydalansın. Harika. Evet, fırınımız 130 derecede önden ısıtılmış durumda, fanlı olarak çalışıyor. Şimdi döküm tavayı fırına atıyoruz. Birazdan termometrelerini takacağım. Etin iç sıcaklığı 52 dereceye gelinceye kadar fırında tutacağız. Dinlenme süresinde 5 derece daha kazanacaktır. 57 dereceye geldiğinde etimiz pişmiş olacak. Fırınlama işlemi başladı. Artık patatesleri hazırlayabiliriz. Evet, noir'ımız fırında pişmeye devam ediyor. Termometreyi taktık. Kia'nın termometresini kullanıyorum bugün. İç sıcaklığı 18 derecede. Hedef sıcaklığımız 52 derece. 52'ye gelince alacağız. Nar gibi kızarmaya, pişmeye devam ediyor. 52 derecede almak önemli. Yoksa içindeki zaten azıcık su akar gider. Dolayısıyla maksimum 52 derecede noir'ı fırından almak gerek. Sıra geldi patates püresini hazırlamaya. Bakın şimdi ne yapacağım. Patateslerimiz şöyle yaklaşık 1 kilo küçük patateslerden haşlandı ve soyuldu. Hazır. Şimdi bunu ezmek için normalde bir patates ezici lazım. Yani şu bildiğiniz hani yukarıdan bastırarak tabanı düz aletler vardır. Onlardan lazım ama onu şimdi evde bulamadım. Ve mutfakta pratik olmak lazım her zaman. Mutfak bir eğlence, bir keyif. İşi keyifli tutmak lazım. Bir eziyete dönüştürmemek lazım. Evin altını üstüne getireceğime ne yapıyorum? Eldivenleri taktım. Ellerimle patatesi bir güzel açıyorum. Bir taraftan da altını açtım ateşin. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ezildiler. Şöyle ortalarına bir yuva yapalım. Harika. Oraya da 125 gram tereyağı kullanacağız. Tereyağı bırakıyorum. Tereyağı eridiği anda tam olarak, bunu da biraz hatta parçalayalım. Tereyağı tam olarak kendinden geçtiği anda içeriye peynir girecek, krema girecek. Yola devam edeceğiz. Evet, tereyağı patatesle iç içe geçti, iyice eridi. Artık içeri peynirimiz giriyor. Peynirimiz şöyle 200 gram rendeledim ben şimdi. Cheddar peyniri var, bunu koyuyoruz. Şöyle biraz çevirelim. Bol miktarda peynir eklemiş olduk. Evet, harika. Peynir hemen eriyecek şimdi. Cheddar'ın özelliğidir biliyorsunuz. Şöyle yaklaşık 100 mililitre kremam var. Krema ekliyoruz. 200 mililitre süt ekleyeceğim.
Evet. Şimdi bunların yekpare hale gelmesi lazım. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki blend edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tek parça hale geldi. Püremiz 4 yumurta sarısı var elimde. Yumurta sarılarımızı ekliyoruz. Bunu da yapmamızın sebebi aslında fırında dağılmasını engellemek için. Birbirine tutsun, yapışsın diye içindeki dokular. Yumurta sarısı ekledik. Hala pütürlü yerleri var. O yüzden biraz daha blend edeceğiz. Patates püremiz neredeyse hazır. Son olarak biraz tuz ekleyelim. Çok fazla değil. Çünkü peynirden zaten tuz girdi içeri. 2 tur çevirdim. Çok az karabiber. Şimdi son bir çevirelim. Harika. Şimdi bunu birazdan kek kalıbına alacağız. Muffin kalıbına alacağız. Ve fırına gitmeye hazır hale gelecek. Ve sıra geldi patatesleri fırına hazırlamaya. Şöyle yaklaşık 100 gram tereyağı erittim. Şimdi bunu kalıpların içine süreceğim ki çıkartırken patatesleri fırından aldığımızda zorlanmayalım. Kolayca çıksın. Her ne kadar içine yumurta katmış olsak da çıkarken parçalanabilir. Gayet normal. Çünkü sonuçta çok küçük partiküllerden oluşan bir şey patates. Dağılabilir. İçine o kadar çok bir arada kalmasını sağlayacak şey eklemedik. Sadece bir arada kalmasını umarak 4 yumurta ekledik. Şöyle güzelce bütün muffin kalıplarını tereyağı ile fırçalıyoruz, hazırlıyoruz. Böylece alt taraftan da çok güzel bir şekilde patates püremiz kızaracak. Evet, harika. Çift kaşık yardımıyla bunları kalıplara yerleştireceğiz. Artarsa patates üstlerine biraz daha koyacağım. Ve onu da yine çırptığım yumurta sarısıyla kapatmaya gayret göstereceğim. Ki belki üstten tutmalarını sağlayabiliriz. Üstten yumurta sarısı sürmek daha önce yaptığım bir şey değil. Benim için de bir ilk. Biraz deneysel olacak işin o kısmı. Ama aslında mutfakla uğraşmanın en eğlenceli yanlarından biri de bence bu. Deneme yanılma yöntemiyle birçok şeyi keşfetmek mümkün. Evet, harika. Saat geç oldu. Çocuklar aç. Yemeği yetiştirmem lazım. Gerçekten Türkiye'nin en zor koşullarda iş yapan içerik üreticilerinden biri herhalde benim. Bir taraftan yapıyorum, bir taraftan anlatıyorum, bir taraftan çekiyorum. Yardımcım yok, kameramanım yok, sesçim yok. Tüm bunların yanı sıra bir de evdekileri doyurma sorumluluğum var. Yani sanki bunca sorunsal yetmiyormuş gibi olsun. Yine de şikayet etmiyoruz. Çok şükür. Buna da şükür. Bin şükür her zaman. İşte bu. Şimdi bunun üstüne biraz daha tereyağı. Şöyle güzelce kızarması için. Şöyle çok fazla değil. Çünkü zaten pürenin içinde var, altında var. Üstünü de böylece kapatmış olduk. Bundan muhteşem kızaracak. Vay. Patates püresi seviyorsanız, ki ben normalde sevmem ya açık, ama bu başka bir şey. Bakın bunu püreyi bir de böyle denemekte fayda var. Şimdi çok azıcık da şöyle şu iki fırçasını aldım. Yumurta sarısı süreceğim üstlerine. Şöyle. Vay. Şimdi patatesler fırına gidiyor. Evet ve son düzlükteyiz. Şimdi artık gravy'mizi hazırlayacağız. Eti tavadan aldık. Et dinleniyor. Bu büyüklükte bir etin en az 20 dakika, hatta belki biraz daha fazla imkanımız varsa dinlenmesi lazım. Şimdi ilk olarak tavayı deglaze edeceğiz. 130 mililitre civarında şarap var. Şarabın alkolü buharlaşıp gidecek zaten. Tabii tavuk suyu ekleyeceğim. Et suyu da ekleyebilirsiniz. Ben tavuğu tercih ediyorum. Etle tavuk suyu, tavukla da et suyu bence daha iyi performans veriyor. Şunu kullanıyorum ben. Veg Bonnie's'in tavuk suyu. Evet. Şöyle 80 mililitre, yani yaklaşık yarım litre tavuk suyunu içeri giriyorum. Çektireceğiz. Lezzetini arttırmak ve sosu bağlamak için altını açıyoruz. Kaynaması lazım.
Tereyağı eridiğinde içeriye reçel girecek. Evet, tereyağı iyice eridi. Şimdi içeri reçel girecek ve baharatlar girecek. Ben şu kuru incir reçelini kullanacağım bugün. Bu da aslında deneysel olarak yaptığım bir şey bugün. Normalde böğürtlen, yaban mersini, yaban meyvelerinden yapılmış şeyleri kullanıyorum. Ama şimdi onlardan bulamadım. Ne yapalım? 3 kaşık kuru incir reçeli içeriye girdi. Ki muhteşemdir. Kahvaltılarda falan da denemediyseniz mutlaka deneyin. Şimdi biraz bu reçeli eritelim içinde. Biraz homojen bir yapı olmasını istiyoruz. Biraz çektikten sonra suyunu ekleyeceğiz. Ama öncesinde baharatları eklememiz lazım. Şimdi onları getir. Hardal tozu şöyle çok fazla değil. Yaklaşık bir çay kaşığı gibi. Çay kaşığından biraz fazla girdik. Sarımsak tozu. Sarımsak tozunu ben çok seviyorum. Biliyorsunuz diğer videolardan da görmüşsünüzdür bunu. Da şöyle biraz toz. 2 çay kaşığından biraz fazla girdim. Tabii ki tuz, karabiber. Un ekliyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı un girecek. Bu da yine kıvam alması için, sosun koyulaşması için bağlayıcı olarak giriyoruz. Tereyağı ile birlikte koyulaşacak, kıvam alacak. İlk etapta biraz topaklandı ama sorun değil. Çözülecek onlar şimdi kaynadıkça. Son noktada zaten sosu süzeceğiz. İçinde sarımsaklar var. İlk pişirmede kullandığımız biberiyeden kalan parçalar var. İncir reçelinin taneleri var. Onları gravy sosta istemiyoruz. Gravy dümdüz ve akışkan olmalı. Dolayısıyla süzmek şart. Bence sağlıklı bir gravy elde edebilmek için süzmeden olmuyor. Gravy tamam. Son olarak süzeceğiz. Şöyle. Hava çok sıcak. İki tarafını tutmak lazım. Evet. İşte bu. Muhteşem oldu. Gerçekten şu an şu sosun kokusunu alabilmenizi isterdim. Yani bir gün şu teknoloji öyle bir hale gelse ki, öyle umalım. Bunları da paylaşabilelim sizlerle. İşte bu. Şimdi bunu soslu alacağım. Harika. Evet, yine son düzlükteyiz. İlk tadımı ben yapacağım her zaman olduğu gibi. Tabağımı hazırladım. Patateslerimiz gördüğünüz gibi harika bir şekilde üstlerine eklediğimiz tereyağı ve yumurta sarısının etkisiyle kızardılar. Tabağımız hazır. Gravy'miz burada. Gravy muhteşem lezzetli. Şimdi bakalım et nasıl oldu. Dilimlemeye başlıyorum. Bunu mümkün olduğunca elinizden geldiği kadar ince dilimlemeniz lazım. Ben bıçak olarak şu bıçakları kullanıyorum. Firgeli kasap bıçağı. Az önce de bunu masatla bileyledim. Şu an çok keskin durumda. Mümkün olduğunca söylediğim gibi ince kesmeye, ince dilimlemeye gayret göstereceğim. Şöyle bir parça ortalarından bir yerden şöyle incecik bir dilim aldım. Bakalım ilk ben deniyorum. Güzel. Yani istediğime göre biraz daha fazla pişmiş. Daha da az, yani içi iyice pembe kalsın istiyordum. Ama herhalde derecede bir aksaklık oldu. Bu 60 derecenin üzerine çıkmış durumda şu anda. Yani orta pişmiş bir et var önümüzde. Az orta pişirmek lazım. Yani 57 dereceyi geçmemek lazım. 55-60 aralığı bildiğiniz gibi az ortanın aralığı. 57 dereceyi hedeflerseniz 1-2 derece oynasa bile 60'ı geçmemiş olursunuz. Az orta pişirmek bu eti bence daha iyi sonuç verecektir. Ama bu haliyle de lezzetli. Şimdi bunu tabağımıza alalım ve son final tadımına geçelim. Evet ve final tadımla yine Hande Hanım'la birlikteyiz. Bugüne kadar hala 1500 like'a ulaşamadığımız için kendisi yine kamera arkasında. Tabağımız harika oldu. Bir dana noir rostosu hazırladık. Muhteşem bir patates püresi var yanında. Gravy sos hazırladık. Gravy çok lezzetli oldu. Gerçekten noir rostosunu bir değil birkaç adım ileriye taşıyor. Zaten gravy'siz noir yemek bence çok doğru değil. Çünkü ne yaparsanız yapın noir bir bonfile değil. O kadar yumuşak olmuyor. Noir bir antrikot değil. O kadar lezzetli olmuyor. Mutlaka yanına lezzetlendirecek bir şeyler eklemeniz, katmanız lazım. O da işte bu yemekte bu gravy sosla sağlamaya çalıştığımız adım oluyor. Şimdi Hande Hanım hazır mısınız? Heyecanlıyım. Peki. Önce sadece noir olarak veriyorum. Biraz sonra patatesli olarak veriyorum. Gravy sos asidik. Yani içinde şarap var. Yani asidik lezzetler var. Patates baz. Dolayısıyla bu asit baz dengesini sağlayabilmek için birlikte yemekte fayda var. Ama ilk önce şu etin tadını sosla birlikte alabilmeniz bakımından bunu şöyle tatmanızı isterim. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok güzel.
Dediğim gibi ben biraz önce sadece etle dayanamayıp tek başıma bir parça götürmüştüm. Sosla beraber tamamlanıyor. Çünkü öteki türlü biraz yavan kalıyor ama sos çok lezzetli olmuş. Beğendiniz. Harika. Böyle de patatesli vereyim size. Patatesi de çaktırmadan tatmıştım. Patates de çaktınız. Bayağı çalışmışsınız. Yukarıda görünce Yani çok kötü. demek 1-2 dakika yok olsam şu tabağı da aradan çıkartacaktınız. Acıkmıştım. Tadıma da artık komşuları alırdık. Şöyle şimdi patatesli veriyorum. Tutarak alın. Heyecanlandım hay Allah. Çok güzel. Böylece bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Hande Hanım tabağını aldı, yukarı çıktı. Çocuklarla birlikte sofraya oturdular, beni bekliyorlar. Umarım tarifimizi beğendiniz. Yine farklı bir şey yapmaya çalıştık. Yine yeni bir pencere açmaya çalıştık. Ki Meatflix'te hep en başından beri söylediğim gibi yola çıkış amacımız zaten bu. Kendi denediğimiz, kendi sevdiğimiz, beğendiğimiz tarifleri sizlere aktarabilmek üzere bu yola devam ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için yine yeri gelmişken teşekkür ederim. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz, eğer videomuz hoşunuza gittiyse lütfen like tuşuna basın. Abone olmadıysanız lütfen abonemiz olun. Abone sayımız giderek hızla artıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hobi amaçlı bir kanal olduğumuz için, ticari kaygısı olmayan bir kanal olduğumuz için hep söylediğim gibi motive eden şey bizlerden gelen abonelik sayıları ve like sayıları. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Abone olun, bildirimleri açın ki yeni videolar yüklediğimizde YouTube size haber verebilsin. Bu videolardan esinlenebileceğini düşündüğünüz, mutlu olabileceğini düşündüğünüz, gastronomi dünyasında meraklı arkadaşlarınız varsa lütfen içeriğimizi, videolarımızı, linkleri onlarla paylaşın ki belki onlar da faydalanabilirler, esinlenebilirler. Çok teşekkür ederiz ilginize. Gelecek hafta yeni içeriklerde, yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.